Didim Efeler Mahallesi'nden hepinize selamlar arkadaşlar. Villalar bölgesindeyiz. Uzun bir süredir buraya çok sık gelmediğimiz bir bölge aslında. Gelmediğimiz, satış yapmadığımız anlamına gelmiyor. Elimizde burada çok uyguna müstakil villalar var. 3+1 var, 4+1 giriş katında oda olanlar var. Havuzlu, özellikle otoparklı. Çift cepheli 320 metrekare, 300 metrekare arsa villalar elimizde var. Onlara ağırlık birazcık veremedik, kusura bakmayın. Bugün buradan bir tane emsal size villa tanıtacağız. 317 metrekare arsa içerisinde tam müstakil havuzlu. Buranın tamamen standardı bu arkadaşlar. Arsa parselleri de aynı artık. 300, 320, yerine göre 240, 270. İleriki taraflarda 500 metre ki onların tanıtımını sizlere yapıyoruz. Güzel bir şekilde kıyasınızı yapabilirsiniz. Alternatif olarak buranın fiyatı 24 milyon lira. Arkada var 16 milyona, karşıda var 18 milyona. Bizim özellikle ilgilendiğimiz var. 14,5'a 4+1 giriş katlı oda var. Peki diyeceksiniz niye bunlara rağmen bunu burada tanıtıyorsun? Şimdi arkadaşlar Efeler Mahallesi'nde bir tane ana cadde var. Burada fiber altyapının geldiği bir cadde burası. Ve hemen yanında bir kafeterya var. Karşısında görüyorsunuz tekel market. Alışverişlerinizi oradan yapabiliyorsunuz. Konum olarak burada her zaman da söylerim 5 metre ile 10 metreye bile fiyat farkları çok şiddetli bir şekilde oynar. Biz burayı bugün emsal diye bu cadde üstünde henüz bir yer sunmadık. Aklınızda böyle bir fikir olsun diye buradayız. Şu anda villanın bahçesindeyiz. Otopark bölümünde. Bunlar artık standart. Çok fazla durmayacağım. Burada ekstra olarak hani bahçe bölümü yok. Toprak alanı fazla yok. Panjurları da bilerek açmadım. Şimdi evin içine girdikçe devam edeceğiz. Kademe kademe hepsini sizlere gösterebilirim. Birazcık kapalı bir villa arkadaşlar. Duvarları yüksek, çitlerle yükseltilmiş. Toprak alanı yok dediğim gibi ama burada bir zeytin ağacı, içeride bir limon ağacı var. Taşlarla doldurulmuş, taşlarla süsletilmiş. Şiddetli de bir yağmur var. Hani aklınıza şu gelmesin ya bu kadar yağmurda bu taşlar kirlenmiyor mu, çamurlanmıyor mu? Altı toprak neticede. O kadar yağmura rağmen şu anda bir zarar gördüğünü ben görmedim. Çok da büyük bir sorun teşkil etmiyor büyük ihtimalle. Burada bir salıncağımız var. Full eşyalı bu arada. Yalnız şeyde tereddütüm 4+1 mi 3+1 mi bilmiyorum. Ne yalan söyleyeyim. İçine girmedim. Sadece elektriklerini açtım. Panjurları açmadım. İçini bilmiyorum. Bu kısımda arkadaşlar barbekü alanımız var. Barbeküde de şöyle bir şey var. Bu taşlıların artık modasının geçtiğini söylüyorlar. Bilmiyorum. Tamamen mermerler var. Bunun tezgahı da mermer ama komple mermer olanları var. Bir de bir önceki villa satışımızda özellikle denk geldiğim bir şey. Barbeküde böyle artık 2 katlı taletler var. Onları da çok sık burada görürsek mutlu olacağımız bir düzen. Çünkü barbekü artık standart. Bu her villada, her müstakil villada mutlaka var. Ama altlı üstlü alt tarafında böyle fırın gibi de yapabiliyorlar. O da çok güzel oluyor. Evye bölümü arkadaşlar. Alt tarafı depo bölümü. Dediğim gibi kademesi yüksek, duvar boylarının market hemen karşıda bulunuyor. Fiber altyapı buraya özellikle geliyor. Onun altını çiziyorum. Kameriye bölümü var burada. Bordex'ten yapılma. İçinde aydınlatmaları da bulunuyor. Böyle bir bahçe sandalyesi masası yerleştirmişler. Havuz da hemen onun başında birazcık sıkıştırma gibi olmuş. Yani çok da şey yapmak istemiyorum. Geniş bir bahçe alanı yok burada. Hani masayı oraya yerleştirmişler doğru. Şezlonga alan kalmamış. Bu da villanın konumlandırılmasıyla alakası. Burası köşe parsel arkadaşlar. Hem yani çift yola birden cephe olunca çekme paylarında düşünce fazla bir bahçe alanı kalmamış. Ona rağmen sıkıştırıp kullanmaya çalışmışlar. Bu nedenle de havuzu duvara sıfırlamışlar arkadaşlar. Şezlong hemen havuzun içinde yer alıyor. 2 adet şezlong yerleştirilmiş. Merdivenle giriş yapabiliyorsunuz. Dar bir merdiveni var. Havuza giriş çıkış yapabiliyorsunuz. Güzel yanlarından bir tanesi havuz motoru yüksek. Bunu bir tane villada gördüm artık. Keşke her villada görsek. Şu yükseklik hoş değil ama havuzun kullanımının dışında bir yerde olduğu için takılmayacağınız bir bölge. Köşede kalmış. Buradan çelik kapıya girebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde karşı taraftan da villanın ana girişine gelebiliyorsunuz arkadaşlar. Villanın tonları dışarıdan tamamen beyaz. Gelirken de hatta bunu düşünmüştük. Keşke bu bölgenin de tamamı Bodrum gibi hep beyaz bir tonda olsa. Arada böyle cırtlak renkler de çıkıyor. Biz onlardan rahatsız oluyoruz. Sevenler var mı? Vardır. Zevkler ve renkler asla tartışılmaz ama tek tip olması bence çok güzel bir durum olabilir. Şimdi çelik kapıya girmeden önce geniş bir burada hol kısmı yaratmışlar arkadaşlar. Camlarla kapatılmış. Buraya bir ağaç yerleştirmişler. Ana girişten çelik kapıdan buradan içeri girişinizi sağlayabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar villamızın içine girdik. Ayakkabılarımızı çıkartmak zorundayız. Bir 4-5 villa önce tanıtımda özellikle birisi yoruma yazmıştı ya eşyalı eve işte ayakkabıyla mı girilir? O günkü ayakkabım sıfırdı. Artık kullana eskidi. Biz de artık girdiğimiz yerlere onlara göre özen gösteriyoruz. Galoş göremediğimiz için mecbur ayakkabılarımızı çıkardık. Girişte böyle geniş bir hol bizi karşılıyor. Hemen sağ kısımda vestiyer bölümü var arkadaşlar. Ortada bir berjeri.
Şöyle birkaç dolabı açabilirsem. Elektrik paneli hemen bu kısımda. Askılık alanları burası arkadaşlar. Sol tarafta merdiven boşluğumuz var. Klişe bir şekilde kapatmışlar. Kapatmamışlar, daha doğrusu açık bırakmışlar. Süslemişler. Beyaz taşlar ve yapay çiçeklerle. Hatta şuraya bir ahşap giydirme yapmışlar yeşil tonlarında. Hani renki güzel yakalasın diye. Bu arada giriş katta oda varmış. Yani 4+1 tam müstakil bir villa. Giriş katta bulunan yatak odası arkadaşlar, çift kişilik yatağı herhalde komodin tek tarafa girmiş. Bu kısımda komodini var. Karşıda elbise dolabı. Klimasına kadar full eşyalı. A'dan Z'ye full eşyalı. Yatak başının aynısı, ya merdiven altında kullanılan giydirmenin aynı tonu buraya da yapılmış. Yatak başında sadece farklı bir desen uygulanmış. Burası otopark girişine cepheli arkadaşlar. Panjurları kumandalı. Otomatik olarak açıp kapatabiliyorsunuz. Gördüğümüz kadarıyla güzel bir mobilya tercihi olmuş. En azından renk uyumu olarak çok cırtlak değil, çok boğuk değil. Güzel bir renk uyumu. Giriş katta bir banyo alanımız var arkadaşlar. Duş karşıya cephelenmiş, konumlandırılmış. Üzerinde havalandırma penceresi hemen duşun içinde yer alıyor. Bu kısımda bir niş bölümü var. Şurada incesi bir dolap, banyo dolabı yerleştirmişler. Banyo dolabı da görmediğimiz villalar oluyor. Gözümüze çarpınca da sizleri bilgilendiriyoruz. Açık mutfak, salon ve mutfak bölümüne geldik. Ama geniş bir salon mutfak bölümü. Şöyle söyleyebilirim ki mutfak bölümü şu kısımdan ayırdığınızda yemek masası karşıya rahat girmiş. Koltuk takımı çok rahat bir şekilde yerleşmiş. Alan geniş. Yani ayrı mutfak olsa mıydı diye düşünen müşterilerimiz varsa ayrı mutfaklı villalarımızda mutlaka var. Tanıttığımız yerleri almak zorunda değilsiniz. Yanlış anlaşılma olmasın ama emsal villalarımız mutlaka elimizde bulunuyor. Fiyatlandırması da ona göre arkadaşlar. Buzdolabı, geniş bir buzdolabı, hemen yanında bir dolap yerleştirilmiş. Tezgahımız düz bir şekilde. Tonların tamamı beyaz, gri. Beyaz eşyalarda bu renklere uyum sağlamak adına tercih edilmiş arkadaşlar. Akıllı evye sistemimiz var. Çift cephe, salonun çift cephesi de açık. Buradan havuz cephemiz. Buraya geçebiliyoruz. Yan taraftan da yine kameriye bölümünün oraya çıkış yapabiliyorsunuz. Artık çok standart bir mobilya dizilimi olduğu için, mobilyalara da artık göre alıştığımız için aykırı bir şey yok. Hatta panele kadar, yani TV ünitesinin arkasındaki panel ve ışıklandırmasına kadar, ahşap giydirmesine kadar artık sık sık gördüğümüz detaylar bunlar. O yüzden fazla da sizi çok yormayacağım. Ekrana da sizi fazla kitlemek istemiyorum. Güzel bir villa diyebilir miyiz? Evet, güzel bir villa diyebiliriz. Giriş kattaki kullanım alanları başarılı. Üst kata çıkalım. Merdiven boşluğu güzel görünüyor. Yani aydınlatmaları aslında birazcık abartı olmuş gibi olabilir. Yukarıdan görmek lazım. Bir yukarı çıkalım. Evet arkadaşlar, villamızın üst katına geldik. Buradan bakışımızda aydınlatma gayet güzel görünüyor. Merdivenin tamamı, duvar cephesi de siyah tonlarında bir, büyük ihtimalle duvar kağıdı işlenmiş. Güzel olmuş. Burada merdiven kolluklarımız silikon ve siyah tonları tercih edilmiş. Burada penceremiz var açık. Bu kısım üst katın koridor alanında yine duvar cepheleri aşağıda sık gördüğümüz renkten ahşap giydirmeleri yapılmış. Burada şık bir büfesi var. Oval aynalar tercih edilmiş. İlk yatak odamızın içine girelim. Çocuk odası olarak düşünülmüş büyük ihtimalle. 2 tane tekli yatak yerleştirilmiş. Aşağıdaki giriş katta bulunan yatak odasının birebir üste çıkmış hali. Duvar giydirmeleri de yine aynı şekilde. Mobilyalar da birebir aynı. Sadece burada eşyalı olarak görmenizi istediğim şey kullanım alanları arkadaşlar. Yani boş evde çoğu zaman ben hayali olarak ya şuraya şunu yerleştirirsek bu şekilde olur diye düşünüyorum ama eşyalı görmek de tabii her zaman daha mantıklı bir düzen bence. Burası da yine aşağıda bulunan giriş kattaki banyonun yukarı çıkmış hali. Her şeyi, her detayı birebir aynı düşünülmüş. Ebeveyn odası, ebeveyn banyolu, geniş bir yatak odası, 6 kapaklı bir gardırop rahatlıkla yerleşmiş. İçten aydınlatmalı cam kapaklı arkadaşlar. Çift kişilik yatağı, 2 komodini rahatlıkla yerleşmiş. Çok şık aydınlatmaları yatağın iki baş ucuna da düşürmüşler arkadaşlar. Burada 2 tane berjeri bulunuyor. Bence sade, keyifli bir villa. Alınır mı alınmaz mı? Bunu hep söylerim arkadaşlar. Ben emlakçıyım. Size söylediğim şeyler pazarlama fikri olarak gelebilir. Bu yüzden mutlaka alın, kesinlikle kaçırmamalısınız diyeceğim bir villa değil. Ki hiçbir villaya bunu söylemiyorum. Her zaman da söylerim. Araştırmanızı siz yapın diye ben elimden geleni burada yapmaya çalışıyorum. Gerisi artık size kalmış. Görüyorsunuz, fiyatları da görüyorsunuz, villaları da görüyorsunuz, çeşitleri de görebiliyorsunuz artık. Kıyasınızı yapabilirsiniz. Ortak banyonun içindeyiz. Banyoların hepsi aynı galiba. Ebeveyn banyosu da aynı, giriş kattaki de aynı, üst katta. Bunların tamamını herhalde aynı şekilde dizayn etmişler. Sadece burada farklı olan şey kapının arka kısmına
Kapı 90 derecelik şekilde açılabiliyor. Arka kısmında kurutma ve çamaşır makinesini yerleştirmişler. Sadece tek fark o gibi görünüyor. Bak, ağaçlar çok şık tercih edilmiş. Yani beyaz, bu fıstık yeşili, ne bileyim krem tonları, gri tonları güzel uyum yakalanmış. Son yatak odamız. Panjurları da buranınkini gelmişken böyle açalım, en azından siz de görün. Kumandası seyyar arkadaşlar. Yani bu kumandadan açılış kapanışı tek tuşla yapabiliyorsunuz. Daha önce de söyledim. Bunların yalnız pil ömrü çok fazla sürmüyor. Sizin için bir sorun teşkil ediyorsa sorundur. Benim için sorun teşkil etmiyor. O yüzden benim için problem değil bu. Sadece ben duvara sabitleri de seviyorum. Onlar da ama tek tuşla açılanlar. Bazılarının başında bekliyorsunuz, böyle o hoş olmuyor. Tek tuşla açılabiliyorsa gayet güzel. Efeler Mahallesi'nde, Villalar bölgesinde 317 metrekare arsa içerisinde 4+1 tam müstakil full eşyalı, A'dan Z'ye full eşyalı valizinizi alıp gelip yerleşebileceğiniz bir villa tanıttık. 24 milyon lira satış fiyatı var. Pazarlık cüzi miktarda. Daha alternatif yerleri görmek istiyorsanız lütfen kanalımdaki diğer videoları da göz atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.